Elinizde bir damacana suyunuz olsa ve ben de susuzluktan ölüyor olsam, benimle bir bardağını paylaşır mıydınız? Yani beni geçtim, kim olsa paylaşırdınız değil mi? Siz bunu yapardınız ama onlar yapmadı. Kaliforniya'nın su zengini ailesi Reznikler bölgeyi küle çeviren yangında ellerindeki suyu kimseyle paylaşmıyor. Bu Yahudi ailenin bir su havzasında nasıl %57'lik hisseye sahip olduğunu zaten konuşacağız. Yangınların neden söndürülemediğini, bölge yönetiminin bariz hatalarını, sigorta firmalarının ihanetini, kadın itfaiyecileri, sosyal adaletsizliği ve çok daha fazlasını da konuşacağız maalesef. Girişi uzatmıyorum. Hazırsanız propaganda başladı. Öncelikle yangının neden çıktığını ve sönmemesinin sebeplerini konuşalım. Aslına bakarsanız bu yaşanan Kaliforniya'daki ilk yangın değil. Eyalet şiddetli rüzgarlar ve kuraklık sebebiyle önceden defalarca yangın görmüştü. Uzmanlar küresel ısınmanın kuraklık ve rüzgarla birleşmesinin yangınlara sebep olabileceğini söylüyor. Uzmanlar çıkıp da kundaklamışlar burayı demeyecek tabii ki. Biz de demeyeceğiz çünkü yangınların sebebi halen resmi makamlarda açıklanmadı. Kaliforniya'daki bütün ormanlık alanı etkileyen yangının çıkışıyla alakalı fikir sahibi olanlar var. Eyaletin güney kesimlerinde yangından dolayı evini kaybeden mülk sahipleri Güney Kaliforniya Edison isimli elektrik şirketine dava açtılar. Davacılar şirketin şiddetli rüzgar uyarılarına rağmen elektrikli ekipmanlarının enerjisini kesmediğini iddia etti. Şirket sözcüsü yangının nedeni araştırılmaya devam ediyor dedi. Elektrik şirketinden kundaklamaya varıncaya kadar birçok ihtimal masada. Birazdan bahsedeceğimiz sigorta firmaları da yangınların komplo teorisi sayılabilecek muhtemel sebeplerinden. İhtimallerle boğuşmayı kenara bırakıp yangınların neden söndürülemediğine gelelim. Önce coğrafi ve doğal koşulları konuşmakta fayda var. Geçtiğimiz son 2 senede çok yüksek oranlarda yağış almasıyla Kaliforniya'nın yeşil bitki örtüsü daha da canlanmıştı. Bu haritaya baktığımızda kıyılarından ve etrafından ormanlarla çevrili bir eyalet olduğunu görmemiz mümkün. Yağış açısından bereketli geçen 2 yılın ardından bu sene kuraklık ve şiddetli rüzgarlar bölgeye hakim. Kuraklık, rüzgar ve yeşillik bir araya gelince yangının doğal faktörleri tamamlanmış oluyor. Kuraklığa sonradan değineceğiz ama rüzgarı da öylece söyleyip geçmiş olmayalım. Atmosferin üst seviyelerinde görülen ve batıdan doğuya doğru esen jet rüzgarları dar koridorlar oluşturarak bölgesel yangınlar çıkmasında büyük pay sahibi. Saatte 160 kilometrelik hızlara ulaşan rüzgarlar yangının bir türlü söndürülememesinin temel sebeplerinden. Kaliforniya valisi Gavin Newsom'un da dediği gibi Kaliforniya'nın artık bir yangın mevsimi yok. Yangın yılı var. Doğal koşullar bir yana yangınların sönmemesindeki bir diğer etken Amerikan mimarisi. Independent'ın haberine göre ABD ulusal yapı mimarlarınca paylaşılan veri Amerikalıların yangınlara rağmen yapı malzemesi olarak ahşap kullanmaktan vazgeçmediğini söylüyor. 2019 verilerine göre ABD'de yapılan evlerin %90'ı ahşap malzeme kullanılarak inşa edildi. ABD'de bir gelenek haline gelen ahşap ev modeli esasen ekonomik nedenlerden dolayı tercih ediliyor. Ahşabın Amerika'da diğer yapı malzemelerine göre daha ucuz olması ve ev yapımının çok daha kolay olması vatandaşların tercih etmesinde etkili oluyor. Ayrıca ABD'de kereste oldukça bol. Gerek Kanada'dan ithal edilen, gerek yerel olarak üretilen ahşap malzemenin piyasada bulunması da çok kolay. Bazı eyaletlerin ahşap evlerden daha az vergi aldığını da söyleyelim. Ahşap evlerin belki de en önemli sebebi işte bu harita. Meşhur San Andreas fay hattı Kaliforniya'nın tam da ortasından geçiyor. Depremden en az hasarı alabilmek için ahşap evlere yönelilen Amerikalıları bu sefer de üzücü bir şekilde yangın vurmuş oldu. Uzmanlar yanmaya başladıktan sonra 10 dakika içinde müdahale edilmezse yangını daha da büyüten birer alev topuna döndüklerini söylüyor bu evler için. Tabi bu kadar ateşten bahsettikten sonra suyu anlatmasak olmaz. Kurak ve yağış açısından istikrarsız bir bölge olduğu için Kaliforniya yıllarca su sıkıntısı çekmiş bir eyaletti. Devlet yönetimi çareyi büyük su depoları yapmakta buldu. Vatandaşın vergileriyle yapılan depolar kuraklığın önüne geçecekti. Güzel projeydi ve gerçekleştirildi de. Tam da bu noktada hikayeye Reznik ailesi giriyor. Yahudi orta sınıf bir ailenin çocuğu olan Stewart ve eşi Linda başarılı birer akademisyen ve girişimci. Eyalette açılan su depolarının etrafındaki arazileri satın almak da onların tam da Yahudi usulü girişimlerinden biriydi. Nüfuzlarını da kullanarak su depolarında büyük çoğunluğu ele geçirdiler. Kaliforniya'da 130 bin dönümlük arazide nar, fıstık ve badem gibi
bol suya ihtiyaç duyan ürünler yetiştiriyorlar. Büyük hisselerine sahip oldukları su depolarını da dibine kadar sömürüyorlar doğal olarak. Öyle ki yangınlar başladığında itfaiyeciler depolardan çekilecek suyun olmadığını ve itfaiye musluklarından yeterli basınçta suyun gelmediğini söylediler. İsrail'deki bir okulun açılış töreni için 50 milyon dolar bağışlayabilen bir aile tabii ki bu problemi de çözecektir. Hele ki Amerika gibi yönetiminde Yahudilerin etkin rol oynadığı bir ülkede. Küresel ısınma desen inanırlar zaten, değil mi? Peki eyalet yönetimi Rezniklere depo satmak dışında ne yapıyordu şimdiye kadar? Demokratların yönetimindeki Kaliforniya eyaleti Haziran ayında itfaiye teşkilatının bütçesinden 100 milyon dolar kesmişti. Joe Biden'ın cinsiyet eşitliği ve özellikle eşcinsellere yönelik açılımları bütçe planlamasının önemli faktörlerinden. Ordu, polis ve itfaiye gibi önemli kurumlarda eşcinsellerin fırsat eşitliği adı altında sayısı artırıldı. Hem fiziki hem de mental olarak bu mesleklere uygun olmadıkları iddia edilen kişilerin sırf eşcinsel lobilerine hoş görünmek için istihdam edilmeleri tepki çekiyor. Demokratların kalelerinden biri olan Kaliforniya da bu politikaların en net şekilde uygulandığı bölgelerden biri. Ekranınıza gelen veriler söylediklerimizi doğrulayacaktır zaten. Yangınlarda itfaiye musluklarından su akmayınca ve akan suyu kullanabilecek liyakatte itfaiyeci de zor bulununca eşcinsellik lobisi tekrardan gündeme gelmiş oldu. Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass'in yangının çıktığı ilk günlerde Gana ziyaretinde olması ve hemen dönmemesi de halkın öfkesini çekti. Kaliforniya Sahil Komisyonu'ndaki çevreci üyeler ahşap elektrik direklerinin çelik direklerle değiştirilmesine engel olarak yönetimsel açıdan yangına körükle gittiklerini de gösteriyor bizlere. Yeniden ABD başkanlığına seçilen Donald Trump bütün bu beceriksiz yönetim için işte Biden'ın bana bıraktığı Amerika bu. Teşekkürler Joe diyor. Ne diyelim ki, Allah sabır versin. ABD başkanlığına tekrar seçilen Donald Trump, Joe Biden yönetimini hedef almaya devam etti ve halen kontrol sıfır. Kimse daha önce bu kadar kötü rakamlar görmedi dedi. Biden yönetimi ise yangından dolayı ortaya çıkan maliyetin tamamının hükümet tarafından karşılanacağını duyurdu. Trump'ın bu kadar agresif açıklamalar yapmasının sebebi başkanlığı devraldığı andan itibaren yangın faturası onu bekliyor olacak. Beyaz Saray, yangın nedeniyle evlerine dönemeyen kişilerin öncelikli olarak barınma masraflarını karşılamaya hazırlanıyor. Kesenin ağzını iyice açmaları gerekecek. Çünkü Los Angeles Kiracılar Birliği kiraların ani şekilde artırıldığı 500'den fazla mülk tespit etti. Bazı yerlerde kiralar 2 katına bile çıkmış. Fırsatçı her yerde fırsatçı. Değişmiyor. Yangından mal kaçırmak deyimini duymuşsunuzdur. Amerika'daki sigorta şirketleri bu deyimi tam anlamıyla gerçekleştirdiler. Gelin insanların en zor günlerinde kendi menfaatlerini düşünen sigorta şirketlerine yakından bakalım. Kaliforniya'da yangınlarda hasar gören veya kullanılamaz hale gelen 12.000'den fazla yapının milyonlarca dolar ettiği dikkate alındığında ekonomik kaybın da 150 milyar doları bulabileceği tahmin ediliyor. Eyaletteki birçok ev ve iş yerine sigorta hizmeti sağlayan şirketlerin yüksek miktarda poliçe iptali ve ihmalleri de yangınlar sonrasında kamuoyunda tartışma konusu oldu. Bölgedeki mülk sahipleri son aylarda bazı büyük sigorta şirketlerinin etkilenen bölgelerde yangın kapsamından çekildiğini bildirdi. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de düzenlediği basın toplantısında birçok sigorta şirketinin insanların sigortalarını iptal ettiğini ve bu durumun felaketten zarar gören aileler için ciddi sıkıntı yaratacağını dile getirdi. Ülke basınında yer alan haberlerde pazar payına göre en büyük 12 sigorta şirketinden 7'si eyalette yeni poliçe düzenlemeyi durdurduğu veya kısıtladığı ileri sürüldü. Yangınlar başlamadan önce Kaliforniya'daki 7 evden biri asgari yangın sigortasına sahipti. Ancak bir sigorta şirketinin uzun vadede sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla on binlerce müşterisinin sigortasını iptal ettiği kaydedildi. Eyaletin en büyük konut sigortacılarından State Farm General geçen yıl Mart ayında 30.000 ev sahibi için sigorta yenilemeyeceğini duyurdu. Chubb ve iştirakleriyle Allstate de yüksek yangın riski taşıyan bölgelerdeki değerli evler için yeni poliçe düzenlemeyi durduran sigorta şirketleri arasında yer alıyor. Bir yangının külünü yeniden yakıp giden sigorta şirketleri yine de bu işten zararlı çıkacaklar. Yalnızca finansal olarak değil, aynı zamanda itibar açısından da zorlu bir süreçte karşı karşıya kalan sigorta şirketlerinin hisselerinde geçen hafta kaydedilen düşüş dikkat çekti.
çekti. ABD'nin büyük sigorta şirketlerinden Travelers'ın hisseleri Cuma günü %4,3, Chubb'ın hisseleri %3,4 ve Allstate'in hisseleri %5,6 değer kaybetti. Kimse abad olmadı yani. Bütün bu sorunlar evi yanan Paris Hilton, Anthony Hopkins ya da Miley Cyrus için değil. Onlar özel itfaiye hizmetlerinden yararlanabilecek kadar zenginler hala. Sigorta şirketlerinin ahlaksızlığı, su depolarını Yahudi bir ailenin çevirmiş olması, itfaiye teşkilatının ve eyalet yönetiminin zayıflığı zenginlerin değil, bizzat halkın derdi. Vergisini veren ve herkesin eşit haklara sahip olduğu bir Amerika rüyası gören gerçek halk bunlardan muzdarip. Yangın çok hazin bir şekilde gerçekleri ortaya çıkarmaya ve sosyal adaletsizliği gözler önüne sermeye devam ediyor. Dünya bir yangın yeri. Ey Amerika eden bulur diyecek kadar vicdansız olmadık hiçbir zaman. Mazlumun ve masumun sesi olmaya ve dilimiz döndüğünce haksızlıkları anlatmaya devam edeceğiz. Ebubekir Yılmaz Türk, propaganda bitti.